18. pencere. Evelem yanzuru fi melekuti semavati vel ard. 22. sözde izah edilen şu temsile bak ki, nasıl mükemmel, muntazam, sanatlı, saray gibi bir eser, bilbedahe muntazam bir fiile delalet eder. Yani bir bina, bir dülgerliğe delalet eder. Ve mükemmel, muntazam bir fiil, bizzarure mükemmel bir faile ve mahir bir ustaya, bir dülgere delalet eder. Ve mükemmel usta ve dülger ünvanları, bilbedahe mükemmel bir sıfata, yani sanat melekesine delalet eder. Ve mükemmel sıfat ve o mükemmel meleke-i sanat, bilbedahe mükemmel bir istidadın vücuduna delalet eder. Ve mükemmel bir istidad ise, âli bir ruh ve yüksek bir zatın vücuduna delalet eder. Öyle de, zeminin yüzünü, belki kainatı dolduran müteceddit eserler, bilbedahe gayet derece-i kemalde bulunan ef'ali gösteriyor. Ve şu nihayet derecedeki intizam ve hikmet dairesindeki ef'al, bilbedahe unvanları ve isimleri mükemmel olan bir faili gösteriyor. Çünkü muntazam hakimane fiiller, failsiz olmadığı katiyen malum. Ve son derece mükemmel unvanlar, o failin son derece kemaldeki sıfatlarına delalet eder. Çünkü fen-i sarfça nasıl ismi fail mastardan yapılır, öyle de unvanların ve isimlerin dahi mastarları ve menşeleri sıfatlardır. Ve son dereceyi kemalde sıfatlar, şüphesiz son derece mükemmel olan şuunat-ı zatiyeye delalet eder. Ve kabiliyet-i zatiye, tabir edemediğimiz o mükemmel şuun-u zatiye, ve hakkal yakin hadsiz dereceyi kemalde olan bir zata delalet eder. İşte bütün alemdeki asar-ı sanat ve bütün mahlukat, her biri birer eseri mükemmel olduğundan, her biri bir fiile ve fiil ise isme, isim ise vasfa ve vasıf ise şe'ne ve şe'n ise zata şehadet ettikleri için, masnuat adedince bir tek sani Zülcelal'in vücubu vücuduna şehadet ve ehadiyetine işaret ettikleri gibi, heyet-i mecmuası ile silsile-i mahlukat kadar kuvvetli bir tarzda bir mirac-ı marifettir. Hiçbir cihette içine şüphe girmeyen müteselsil bir bürhan-ı hakikattır. Şimdi ey biçare münkiri gafil, silsile-i kainat kadar kuvvetli şu bürhanı ne ile kırabilirsin? Şu masnuat adedince hakikatin şuağını gösteren hadsiz delikli ve kafesli şu pencereyi ne ile kapatabilirsin? Hangi perdeyi gafleti üstüne çekebilirsin? 19. pencere. Tüsebbihu lehu's semâvâtu's seb'u vel ardu ve men fîhin ve in min şey'in illâ yusebbihu bihamdih. Sırrınca, Sani Zülcelal, semavatın ecramına o kadar hikmetler, manalar takmış ki, güya celal ve cemalini ifade etmek için semavatı, güneşler, aylar, yıldızlar kelimeleriyle süslendirdiği gibi, cevvi semada dahi olan mevcudata öyle hikmetler ve manalar ve maksatlar takmış ki, güya o cevvi semayı berkler, şimşekler, rahatlar, katreler kelimeleriyle intak ediyor ve kemali hikmet ve cemali rahmetini ders veriyor. Ve nasıl zemin kafasını hayvanat ve nebatat denilen manidar kelimeleriyle söyleştirip, kemalat-ı sanatını kainata gösteriyor, öyle de o kafanın birer kelimesi olan nebatları ve ağaçları dahi yapraklar, çiçekler, meyveler kelimeleriyle intak edip, yine kemali sanatını ve cemali rahmetini ilan ediyor. Ve birer kelime olan çiçekleri ve meyveleri dahi, tohumcuklar kelimeleriyle konuşturup, dekaik-ı sanatını ve kemal-i rububiyetini ehli şuura talim ediyor. İşte bu hadsiz kelimat-ı tesbihiye içinde, yalnız tek bir sümbül ve tek bir çiçeğin tarzı ifadesine kulak verip dinleyeceğiz. Nasıl şehadet eder bileceğiz. Evet, her bir nebat, her bir ağaç, pek çok lisan ile sanilerini öyle gösteriyorlar ki, ehli dikkati hayretlerde bırakır ve bakanlara, Sübhanallah, ne kadar güzel şehadet ediyor dedirtirler.
Evet, her bir nebatın çiçek açması zamanında ve sümbül vermesi anında tebessümkârane manevi tekellümleri hengamındaki tesbihleri kendileri gibi güzel ve zahirdir. Çünkü her bir çiçeğin güzel ağzı ile ve muntazam sümbülün lisanı ile ve mevzun tohumların ve muntazam habbelerin kelimatı ile hikmeti gösteren o nizam, bil müşahede, ilmi gösteren bir mizan içindedir. Ve o mizan ise, mehareti sanatı gösteren bir nakş-ı sanat içindedir. Ve o nakş-ı sanat, lütuf ve keremi gösteren bir zinet içindedir. Ve o zinet dahi, rahmet ve ihsanı gösteren latif kokular içindedir. Ve birbiri içinde bulunan şu manidar keyfiyetler, öyle bir lisan-ı şehadettir ki, hem Sani Zülcemal'ini esması ile tarif eder, hem evsafı ile tavsif eder, hem cilve-i esmasını tefsir eder, hem teveddüt ve taarrüfünü, yani sevdirilmesini ve tanıttırılmasını ifade eder. İşte bir tek çiçekten böyle bir şehadet işitsen, acaba zemin yüzündeki Rabbani bağlarda umum çiçekleri dinleyebilsen, ne derece yüksek bir kuvvetle Sani Zülcelal'in vücubu vücudunu ve vahdetini ilan ettiklerini işitsen, hiç şüphen ve vesvesen ve gafletin kalabilir mi? Eğer kalsa sana insan ve zişur denilebilir mi? Gel şimdi bir ağaca dikkatle bak. İşte bahar mevsiminde yaprakların muntazaman çıkması, çiçeklerin mevzunen açılması, meyvelerin hikmetle, rahmetle büyümesi ve dalların ellerinde masum çocuklar gibi nesimin esmesiyle oynaması içindeki latif ağzını gör. Nasıl bir desti kerem ile yeşillenen yaprakların diliyle ve bir neşe-i lütuf ile tebessüm eden çiçeklerin lisanı ile ve bir cilve-i rahmet ile gülen meyvelerin kelimatı ile ifade edilen hikmetli nizam içindeki adilli mizan ve adli gösteren mizan içinde bulunan dikkatli sanatlar, nakışlar ve meharetli nakışlar ve zinetler içinde rahmet ve ihsanı gösteren ayrı ayrı tatlı tatmaklar ve ayrı ayrı güzel kokular ve hoş tatmaklar içinde birer mucize-i kudret olan tohumlar ve çekirdekler, gayet zahir bir surette bir sani hakim, kerim, rahim, muhsin, münim, mücemmil, mufaddılın vücubu vücudunu ve vahdetini ve cemali rahmetini ve kemali rububiyetini gösterir. İşte eğer bütün ruh-i zemindeki ağaçların lisan hallerini birden dinleyebilsen, yusebbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil ard hazinesinde ne kadar güzel cevherler bulunduğunu göreceksin, anlayacaksın. İşte ey nankörlük içinde kendini başıboş zanneden bedbaht gafil, bu derece hadsiz lisanlarla kendini sana tanıttıran ve bildiren ve sevdiren bir Kerim-i Zülcemal, tanımak istenilmezse bu lisanları susturmalı. Madem ki susturulmaz, dinlemeli. Gafletle kulağını kapasan kurtulamazsın. Çünkü sen kulağını kapamakla kainat sükût etmez. Mevcudat susmaz. Vahdaniyet şahitleri seslerini kesmezler. Elbette seni mahkum ederler. 20. pencere. Haşiye. Şu 20. pencerenin hakikati bir zaman Arabi bir surette şöyle kalbe gelmişti. Tele'lu'ud diyâ'i min tenvîrike teşhîrike, temevvücül i'sâri min tasrîfike tavdîfike, Sübhaneke mâ a'zame sultaneke, tefeccürül enhâri min tedhîrike teshîrike, tezeyyünül ahcâri min tedbîrike tasvîrike, Sübhaneke mâ ebda'a hikmeteke, tebessümül ezhâri min tezyînike tahsînike, teberrucul etmâri min in'âmike ikramike, Sübhaneke mâ ahsene san'ateke, teseccu'ul etyâri min intâkike irfâkike, tehezzücül emtâri min inzâlike ifdâlike, Sübhaneke mâ evse'a rahmeteke, teharrukul ekmâri min takdirike tedbirike, tedvirike tenvirike, Sübhaneke mâ envera burhaneke, mâ ebhere sultaneke.
Fesubhanellezî biyedihi melekûtu kulli şey ve in min şeyin illa indena hazâinuh ve mâ nunezziluhu illa biqaderin ma'lûm. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء مباركا فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. Nasıl cüz'iyat ve neticelerde ve teferruatta kemali hikmet ve cemali sanat görünüyor, öyle de tesadüfi ve karışık tevehhüm edilen külli unsurların, büyük mahlukatın zahiren karışık vaziyetleri dahi bir hikmet ve sanat ile vaziyetler alıyorlar. İşte ziyanın parlaması, sair hikmetli hidematının delaletiyle yeryüzünde masnuat-ı ilahiyeyi izni Rabbani ile teşhir ve ilan etmektir. Demek bir sani hakim tarafından ziya istihdam ediliyor. Çarşı-ı alem sergilerindeki antika sanatlarını onun ile irae ediyor. Şimdi rüzgarlara bak ki, sair hakimane, kerimane faydelerinin ve vazifelerinin şehadetiyle gayet mühim ve kesretli vazifelere koşuyorlar. Demek o dalgalanmak, bir sani hakim tarafından bir tavziftir, bir tasriftir, bir kullanmaktır. Dalgalanmaları ise emri Rabbani'nin çabuk yerine getirilmesine süratle çalışmaktır. Şimdi bak çeşmelere, çaylara, ırmaklara, yerden, dağlardan kaynamaları tesadüfi değildir. Çünkü onlara terettüp eden asar-ı rahmet olan faydelerin ve semerelerin şehadetiyle ve dağlarda bir mizan-ı hacetle ittiharlarının ifadesiyle ve bir mizan-ı hikmetle gönderilmelerinin delaletiyle gösteriliyor ki, bir Rabb-ı Hakîm'in teshiriyle ve ittihariyledir ve kaynamaları ise onun emrine heyecanla imtisal etmeleridir. Şimdi yerdeki bütün taşların ve cevahirlerin ve madenlerin envana bak. Bunların tezyinatları ve menfaatlı hasiyetleri, bir sani hakimin tezyini ile, tertibiyle, tedbiriyle, tasviriyle olduğunu, onlara müteallik hakimane faydeleri ve mesalih-i hayatiye ve levazımat-ı insaniye ve hacat-ı hayvaniyeye muvafık bir tarzda ihzarları gösteriyor. Şimdi çiçeklere, meyvelere bak. Bunların gülümsemeleri ve tatları ve güzellikleri ve nakışları ve koku vermeleri, bir sani kerimin, bir mün'im-i rahimin sofrasında birer tarife, birer davetname hükmünde olarak, muhtelif renk ve koku ve tatlarla her nev'e ayrı ayrı tarife ve davetname olarak verilmiştir. Şimdi kuşlara bak, onların söyleşmeleri ve cıvıldaşmaları, bir sani hakimin intak ve söyletmesi olduğuna delil-i kat'î ise, hayret verir bir tarzda birbirine o seslerle müdavele-i hissiyat ve ifade-i maksat etmeleridir. Şimdi bulutlara bak, yağmurun şıpıltıları manasız bir ses olmadığına ve şimşek ile gök gürlemesi boş bir gürültü olmadığına kat'î delil ise, hali bir boşlukta o acayibi icat etmek ve onlardan âb-ı hayat hükmündeki damlaları sağmak ve zemin yüzündeki muhtaç ve müştak zihayatlara emzirmek, gösteriyor ki, o şırıltı, o gürültü gayet manidar ve hikmetdardır ki, bir Rabb-ı Kerim'in emriyle müştaklara o yağmur bağırıyor ki, sizlere müjde, geliyoruz manasını ifade ederler. Şimdi göğe bak, gök içinde hadsiz ecramdan yalnız kamera dikkat et. Onun hareketi bir kadir-i hakimin emriyle olduğu, ona müteallik ve yeryüzüne ait mühim hikmetlerdir ki, başka yerde beyan ettiğimizden kısa kesiyoruz. İşte ziyadan tut ta kamera kadar saydığımız külli unsurlar gayet geniş bir tarzda ve büyük bir mikyasta bir pencere açar, bir vacibül vücudun vahdetini ve kemale kudretini ve azameti saltanatını gösterir, ilan ederler. İşte ey gafil! Eğer bu gök gürlemesi gibi bu sadayı susturabilirsen ve güneşin ışığı gibi parlak o ziyayı söndürebilirsen, Allah'ı unut, yoksa aklını başına al. Sübhane men tüsebbihu lehu's semâvâtu's seb'u vel ardu ve men fîhin de.